Zihnimizin nadiren konuştuğumuz tuhaf köşelerinden birine hoş geldiniz. Saat sabahın 3'ü, yarın önemli bir gününüz var ve iyi bir gece uykusuna ihtiyacınız var. Ama beyninizin sizin için başka planları var. Beyniniz, 8 saat önce duyduğunuz o pop şarkısının sadece nakaratını tekrar tekrar zihninizde çalıyor. Bu tanıdık geliyor mu? Tebrikler. Bu beyninizde bir earworm olduğu anlamına geliyor. Eğer bunu yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Bu, dünya çapında çok yaygın bir deneyimdir. Aslında, bu fenomen o kadar yaygındır ki, bilimsel araştırmalar, Batı toplumlarındaki insanların %98'inin bu müzikal takıntıyı, bilimsel olarak istemsiz müzikal imgeleme olarak bilinen durumu, düzenli olarak yaşadığını gösteriyor. Çoğu insan için bu, haftada en az bir kez olur ve müziğin kısa bir 15 ila 30 saniyelik bir parçası döngüde çalar. Bu bir hastalık değil, beynimizin müziğe doğal bir tepkisidir. Bu, beynimizin müzik için hafıza sistemlerinin çok iyi çalıştığının bir işaretidir. Bazen belki biraz fazla iyi. Beynimiz neden bazı şarkıları bu şekilde tekrar etmeye başlar? Bazı melodilerin akılda kalma potansiyelini artıran nedir ve en önemlisi bu döngüyü kırıp zihinsel bir sessizlik bulmanın bir yolu var mı? Cevap evet ve bazı yöntemler oldukça şaşırtıcı. Hazırsanız bu müzikal fenomenin arkasındaki bilimsel gerçekleri keşfetmeye başlayalım. Hepsi 1920'li yıllarda Viyana'daki bir restoranda başladı. Sovyet psikolog Bluma Zeigarnik, garsonların ödenmemiş siparişleri mükemmel bir şekilde hatırladıklarını ancak hesap ödendiğinde tüm siparişi unuttuklarını fark etti. Bu basit gözlem, hafızamızın nasıl çalıştığı hakkında derin bir keşfe yol açtı. Bu, Zeigarnik etkisi olarak adlandırılır. Beynimiz tamamlanmamış görevleri, tamamlanmış olanlardan çok daha güçlü bir şekilde hatırlar. Tamamlanmamış görevler, bitmemiş bir TV dizisi, yarıda kesilmiş bir konuşma veya çözülmemiş bir problem gibi zihnimizde bilişsel bir gerilim yaratır. Bu gerilim, başladığımız şeyi tamamlamamız için zihinsel bir hatırlatıcı gibi davranır. Bu gerilimi hafifletmek için beynimiz sürekli olarak o tamamlanmamış görevi bize hatırlatır. Bu, yerleşik bir motivasyon sistemidir. Peki, bu kafanıza takılan şarkıyla ne alakası var? Muhtemelen fark etmişsinizdir ki, genellikle kafanıza takılan şey tüm şarkı değil, değil mi? Genellikle sadece 15 ila 30 saniyelik bir bölüm, genellikle nakarat kısmı. Beynimiz için bu, tamamlanmamış bir görevdir çünkü şarkının sonuna ulaşamaz, açık dosyayı kapatamaz ve döngüyü tamamlamak için o kısmı tekrar eder. Bu, beynin tamamlanmış görevleri bitirme eğiliminden kaynaklanır. Bu, pasif bir hatırlama değildir. Beynin işitsel korteksi, sesi işleyen kısmı, sanki şarkıyı gerçekten duyuyormuş gibi aktif hale gelir ve bu bulmacayı çözmek için aktif bir çaba gösterir. Beyniniz, çözümü asla gelmeyen bu bilişsel kaşıntıyı gidermeye çalışarak parçayı tekrar oynatar. Never comes. Peki, neden bazı şarkılar aklımıza takılırken diğerleri takılmaz? Bunun nedeni, potansiyel bir kulak kurdunun bilim insanlarının belirlediği, belirli özelliklere sahip olması gerektiğidir. Bu, tanıdık olanla beklenmedik olan arasında hassas bir dengedir. İlk faktör sadelik ve tekrardır. Örneğin, reklam müzikleri basit, akılda kalıcı ve oldukça tekrarlıdır. Beynimiz kalıpları sever ve tekrar, bilgiyi hafızaya yerleştirmenin en kolay yoludur. İkinci faktör tempo. Araştırmalar daha hızlı tempolu şarkıların daha akılda kalıcı olma eğiliminde olduğunu gösteriyor, belki de enerjileri dikkatimizi çekip tutma olasılığı daha yüksek olduğu için. Ama gerçek anahtar formül şu: öngörülebilirlik ve sürprizin bir kombinasyonu. Londra Üniversitesi Goldsmiths'te yapılan kapsamlı bir çalışma, en akılda kalıcı şarkıların beynimizin kolayca tahmin edebileceği çok tanıdık bir melodik yapıya sahip olduğunu buldu. Tıpkı Twinkle Twinkle Little Star gibi melodi önce yükselir, sonra düşer. Bu, beynimiz için tanıdık ve güvenli bir yoldur. İşlemesi daha az zihinsel çaba gerektirir. Beynimiz bu yaygın deseni tanır ve sonrasını tahmin eder. Ama tam beyin, tamam, bunu biliyorum dediğinde, şarkı beklenmedik bir nota sıçraması veya alışılmadık bir tekrar gibi küçük bir sürpriz ekler. Yani bir uyumsuzluk. Bu beklenmedik değişiklik, beynin dikkatini çeker. Bir tür bilişsel kenar oluşturur ve o melodik parçayı zihne yerleştirir.
Lady Gaga'nın Bad Romance veya Maroon 5'ın Moves Like Jagger şarkılarının nakaratları bu formülün mükemmel örnekleridir. Bu yüzden genellikle akılda kalıcı olarak rapor edilirler. Bu küçük şaşırtıcı dönüş şarkıyı binlerce diğerinden ayırır. Onu hem ilginç hem de unutulmaz kılar. Peki, bu müzikal tekrarın başlamasına ne sebep olur? En bariz neden, şarkıyı yakın zamanda veya sıkça duymuş olmaktır. Radyoda sürekli çalınan şarkıların akılda kalmasının tesadüf olmadığı açıktır. Ancak tetikleyiciler bundan çok daha dolaylı olabilir. Bazen sadece şarkının sözlerinden bir kelimeyi bir yerde görmek, şarkıyla ilgili bir anıyı hatırlamak veya dinlerken hissettiğiniz mutluluk, nostalji ya da üzüntü gibi bir duyguyu yeniden yaşamak yeterlidir. Beynimiz çağrışım ustasıdır ve bu küçük ipuçları bir şarkıyı anında aklımıza getirebilir. Ve en ilginç tetikleyici, o anda beyninizin meşguliyet durumudur. Beyniniz çok meşgul olmadığında, örneğin duş alırken, araba kullanırken veya sıkıcı işler yaparken zihin dolaşmaya başlar. Bu süre zarfında varsayılan mod ağı adı verilen bir sistem devreye girer ve o şarkıyı hafızanızdan ön plana çıkarır. Bu ağ, beynin ekran koruyucu modu gibidir. Belirli bir göreve odaklanmadığınızda rastgele düşünceler ve anılar ortaya çıkarmaya başlar ve şarkılar çok yaygın bir seçimdir. Ancak bunun tersi de doğrudur. Kulak kurtları çok stresli veya yorgun olduğunuzda da ortaya çıkabilir. Yani beyniniz aşırı yüklendiğinde, zihinsel kaynaklarımız tükendiğinde, düşüncelerimizi kontrol etme yeteneğimiz zayıflar. Bu anlarda beyin kendini tanıdık ve basit bir kalıba, yani o şarkıya sığınarak rahatlatmaya çalışabilir. Bu, bilişsel savunmalarımız zayıf olduğunda aradan sıyrılabilen otomatik, düşük çabalı bir zihinsel aktivitedir. Şimdi en önemli soruya geliyoruz. Bu tekrarlayan melodiden kurtulmanın yolları nelerdir? Panik yapmaya gerek yok. Bilim, bunun için etkili yöntemler sunar. Her biri kulak kurdu sürecinin farklı bir bölümünü hedefler. İlk olarak, döngüyü tamamlayın. Sorun bir şeyin tamamlanmamış olmasından kaynaklandığı için görevi tamamlayın. Şarkıyı çalın ve baştan sona dikkatlice dinleyin. Bu, beyninizin aradığı kapanışı sağlayabilir ve böylece Zeigarnik etkisini ortadan kaldırabilir. Şarkıyı sonuna kadar dinleyerek beyninize görevin tamamlandığını ve bilişsel gerilimin serbest bırakılabileceğini işaret edersiniz. Küçük bir uyarı. Bazı araştırmalar bu yöntemin her zaman işe yaramadığını ve bazı insanlar için durumu daha da kötüleştirebileceğini gösteriyor. Ancak denemeye değer. İkincisi, beyni meşgul edin. Beyninizin şarkıyı tekrarlayan kısmını başka bir görevle meşgul edin. Ancak bu herhangi bir görev olmamalı. Beyninizin dil ve ses işleme merkezlerini kullanan aktiviteler, örneğin bir anagram çözmek, bir kelime bulmacası çözmek veya bir arkadaşınızla derin bir sohbet etmek en etkili yöntemlerdir. Bu aktiviteler, kulak kurdunun kullandığı aynı bilişsel kaynaklar için rekabet eder. Sudoku gibi tamamen görsel görevler o kadar etkili olmayabilir çünkü beynin farklı bir bölümünü meşgul ederler. Üçüncü, sakız çiğneyin. Evet, doğru duydunuz. Bu, en şaşırtıcı ama bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemlerden biri. Reading Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, sakız çiğnemenin kulak kurtlarını önemli ölçüde azalttığını buldu. İşte nedeni, bir şarkıyı kafanızda söylediğinizde aslında konuşma kaslarınızı çok küçük, bilinçsiz seviyelerde hareket ettiriyorsunuz. Buna içten seslendirme denir. Sakız çiğnemek bu kasları meşgul eder. Beynin o iç sesi oluşturmasını fiziksel olarak engeller. Çiğneme hareketi, içten seslendirme için gereken motor planlamayı bozar. Ancak dikkatli olun. Eğer şarkının ritmine göre sakız çiğnerseniz ters etki yaratabilir ve şarkıyı daha da güçlendirebilirsiniz. Ve dördüncü, bir karşı şarkı kullanın. Mevcut şarkıyı aklınızdan çıkarmak için başka bir şarkı kullanın. Bunun için en iyi adaylar sizi etkilemeyecek, çok tanıdık ama duygusal olarak nötr şarkılardır. Örneğin bir milli marş veya basit bir çocuk şarkısı gibi. Amaç, rahatsız edici şarkıyı kendisi takılıp kalmayacak başka bir şarkıyla değiştirmektir. Bu tedavi şarkısı zihinsel alanı kaplar ancak o kadar akılda kalıcı veya duygusal yüklü olmadığı için kendi döngüsünü başlatma olasılığı daha düşüktür. Sonuç olarak, kafanıza takılan o şarkı, bir beyin hatası ya da zihinsel bir sorun belirtisi değildir. Aksine, beynimizin müzik, hafıza ve kalıplarla ne kadar derin ve otomatik bir şekilde bağlantı kurduğunun en açık kanıtlarından biridir.
Beynimizin bitmemiş görevleri çözme isteğinin, belirli formüllere ve müziğin yapısına tepkisinin ve anılar ile duygular arasındaki görünmez bağlantıların doğal bir yan ürünüdür. Bu yüzden, bir dahaki sefere, bir müzik parçası aklınıza takıldığında, sinirlenmek yerine bir an durup düşünebilirsiniz. Şu anda beynimin ne kadar ilginç ve karmaşık bir makine olduğunu deneyimliyorum. Bu, müzikal hafızamızın inanılmaz gücünün bir hatırlatıcısıdır. Tamam, şimdi dürüst olma zamanı. Bu videoyu izlerken beyninizde hangi şarkı çalıyordu? Türkiye'deki en akılda kalıcı şarkıların bir listesini oluşturmak için bunu yorumlara yazın. Beyninizin bu ve bunun gibi diğer ilginç alışkanlıklarını ve bunların arkasındaki bilimsel gerçekleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.